bisküvilerimizin gözükmesi gerekiyor. Küçük bir kase iri çekilmiş fındığımı da bisküvilerimin üzerine aldım ve sosum da tam istediğim kıvamda, gördüğünüz gibi homojen oldu ama kesinlikle kaynamadı, sadece ısındı, tereyağımız eridi. Bunu da bisküvilerimizin üzerine boca ediyoruz. Şimdi size sosluğun içini göstereceğim. Kaynatıp yakmıyoruz hanımlar. Gördüğünüz gibi kakaonun da tamamen açılmasını sağlıyoruz. Şimdi spatulamızla biraz alt üst edip karıştıralım. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Artık elimle yoğurmaya başlayabilirim. Mümkün olduğunca çok ezmeden yoğuracağım. Birbirini tutması gerekiyor bu harcın. Bu tarifi önceden hazırlayıp dondurucunuza atabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde acil durumda yarım saat önce buzluktan çıkarıp servis edebilirsiniz. Şimdi yerleştirmeye çalışacağım. Mümkün olduğunca bu şekilde toparlayarak piramit şekli vermeye çalışacağım. Dediğim gibi baton kek kalıbı
servis edebilirsiniz. Biz şimdi çoluk çocuk hepimiz bunları alıp hüpleteceğiz diyebilirim çayın yanında. Dediğim